İran nükleer programı Amerika eliyle başlamıştır. İran asla nükleer silah sahip olmamalı. Çünkü nükleer silahınız olduğu zaman güç dengelerinde aşırı bir kaymayla bu o devleti öne çıkaran ve bir üste geçiren bir hamle oluyor ve tehlikeli bir noktaya geliyor. Şu anda şu konjonktürde ben İran'ın doğrudan nükleer bombayı yapacağını ve NPT'den çekileceğini açıkçası düşünmüyorum. İran ise şunu söylüyor. Haksız hukuksuz ambargo ve yaptırımlarla 46 senedir yaşıyoruz ve bu ambargo ve yaptırımlar kalkmalı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer görüşmeleri vardı. Müzakerelerden bahsedeceğiz ama öncesinde İran, Amerika Birleşik Devletleri ile neden anlaşmak istiyor? Artık eski gücü mü yok? İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmak istiyorlar çerçevesinden birazcık bakmak lazım. Çünkü aslında elimizdeki gerçeklik şu, Tahran ve Washington savaş istemiyor. Şimdi böyle söylediğimiz zaman istemiyorsa bu kadar gürültü nereden kopuyor? Bu kadar yüksek perde söylemler neden geliyor? Soruları öne çıkıyor. Çünkü İsrail'in durmak bilmeyen ve sürekli tekrar ettiği çağrısı var. Atom bombası yapma eşiğine gelmiş bir İran'la yaşamak istemiyor İsrail. Bu yüzden de Washington üzerinde diplomatik baskı kuruyor. Dolayısıyla sert güçten başka bir yol olmadığına inanıyor İsrail. Bu İsrail'in tarzı. Zaten biz bunu Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinden, başta Gazze Savaşı olmak üzere biliyoruz. Fakat ABD ve Tahran, yani İran özelde aslında onlar savaş istemiyorlar. Şimdi şu anda konjonktür de savaşmaları için aslında uygun değil. Maliyet açısından Trump'ın her konuya baktığını biliyoruz. Amerika'da çözülmesi gereken bir takım sorunlar var, konular var. Bu yüzden Amerikan başkanı seçildi. Şimdi vergi mükelleflerine, Amerikan halkına 10.000 kilometre ötedeki İran'la sıcak sert güçle bir savaşa girmeyi Donald Trump nasıl anlatır? Bu kararı İsrail'in güdümünde ya da baskısında, etkisinde alırsa. Savaş istemiyorlar. Nükleer masa, nükleer görüşmeler, müzakereler şu anda gerçekleşiyor, gerçekleşmeye devam ediyor. Umuyorum ki bundan sonra da devam eder. Çünkü eğer İsrail'in istediği gibi bir doğrudan sert güçle müdahale olursa bunun birçok ayrı konuda dalga dalga sonuçları olacaktır. Dünyanın en önemli enerji rotalarından biri, uluslararası ticaret rotalarından biri, doğal enerji kaynaklarının çıkış noktaları, Körfez, bu kadar yüksek oranda silahlanmış ve bu konudan tedirgin olan birçok devlet. Bir de zaten Orta Doğu'da geçen sene ne kadar riskli bir zaman dilimi yaşandı. Hala da bunların birçoğu çözülmüş değil. Bir de üzerine yeni vekalet savaşları, yeni çatışmalar gerçekleştiği düşünülürse çok büyük problemlere sebebiyet verir. Aslında Washington bunu istemiyor. İkisi de diplomasi için çağrı yapıyorlar ve şu anda en azından bu noktada buluştular. En temelde İran'ın nükleer programı nedir? İran nükleer programı Amerika eliyle başlamıştır. 1950'lerin sonunda Atom for Peace projesi kapsamında bu program başlıyor. Tabii o zamanlar İran Şahı Amerika ile çok yakın ilişkileri olan, hatta kendisinin söylemiyle aktarırsak tahtımı önce Allah'a, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne borçluyum sözü de kendisine aittir. Dolayısıyla aralarında teknokratlar düzeyinde çok yakın ilişkiler var ve o noktada İran Amerika için çok sağlam bir müttefik. Hatta Körfez'in iki tarafını düşünürsek Suudi Arabistan ve İran. Suudi Arabistan hala bugün aynı şekilde devam ediyor ama tabii İran için 1979'dan beri bambaşka bir gerçeklik var. Şimdi o zaman diliminde tabii Soğuk Savaş konjonktüründe düşünürsek İran ilk nükleer çalışmalarına başlıyor. Şu soru çok soruluyor. Dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip, petrol ve gaz anlamında ilk 3'te 4'te olan bir devlet neden nükleer enerji üretme yoluna gidiyor? Neden böyle bir alternatif istiyor diye. Biliyorsunuz bunun sadece bir sebebi yok, birçok sebebi var ama hani İran çoğu zaman şunu söylüyor. Doğal enerji kaynakları sonu olan enerji kaynakları. Fakat baktığınız zaman nükleer o açıdan çok daha temiz, çok daha uzun süreli. Dolayısıyla çeşitlendirme anlamında. Bir de sadece bu değil. Nükleerin tıp anlamında kullanımı, bunu da İran bu zaman diliminde hep vurguluyor. Ve bir çeşitlendirme yoluna gidiliyor. Fakat şu anda nükleer çalışmaların geldiği noktaya bakıyoruz. 1957'den bugüne çok önemli kırılma noktaları var. Ama en önemlilerini söylemek gerekirse İran İslam Devrimi ile kitle imhasına sebebiyet verir bunun sonu diyerek
diyerek 1980'de bir fetvayla haram kılınıyor ve durduruluyor. Fakat hemen arkasından İran-Irak Savaşı geldiğinde ve artık savaşın çok büyük bir yıpratma savaşıdır bu. Savaşın 4. yılında gidişata göre bu fetva yenileniyor ve İran nükleer çalışmalarına geri dönüyor. 1980'ler 90'lar o noktada makul devam ederken 2000'lerle iş bambaşka bir noktaya geliyor. Özellikle rejim muhaliflerinin İran'ın gizli bir nükleer gündemi var. Yaptıkları nükleer enerji üretimi değil, caydırıcılık için, kendilerini korumak için nükleer silah elde edecekler, uranyumu haddinden fazla zenginleştiriyorlar diyerek çıkarttıkları belgelerle yaptırımlar başlıyor, restleşmeler başlıyor ve nihayet tansiyonun çok yükseldiği bir noktada P5+1 nükleer anlaşması imzalanıyor 2015'te İran ve P5+1 devletleriyle. Fakat Donald Trump göreve gelir gelmez ilk seferinde anlaşmadan çekiliyor ve o karar bizi bu seneye getiriyor. Nükleer konusunda tarafların temel talepleri neler? Washington'dan ve Tel Aviv'den. Tel Aviv bir taraf mı? Yani konuştuğumuz bir aktör diyelim. Şu cümle geliyor. İran asla nükleer silah sahibi olmamalı. Evet, İran asla nükleer silah sahip olmamalı. Ankara için de bu gün gibi ortada. Orta Doğu'daki ya da geniş bölgede baktığınız zaman birçok komşu ülkesi açısından da hepsi bunu söyleyecektir. İran asla nükleer silah sahip olmamalı. Çünkü nükleer silahınız olduğu zaman güç dengelerinde aşırı bir kaymayla bu o devleti öne çıkaran ve bir üste geçiren bir hamle oluyor ve tehlikeli bir noktaya geliyor. Fakat nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması artık 50. 60. yılına gelirken İran bu NPT anlaşmasının her zaman diliminde daima imzacısıydı ve hiç çekilmedi bu anlaşmadan. İran şunu vurguluyor. Biz, fetvamız da var, nükleer silahı hiçbir zaman yapmayacağız, sahip olmayacağız, olamayız diyor. Şimdi dini anlamda söylediği gerçekten doğru. Fakat bir fetva daha var. O fetvada en büyük fetva devleti ve rejimi korumak. Bu söz konusu olduğu zaman o fetva yenilenebilir. İşte tam olarak eşikte dediğimiz anda nükleer çalışmaları yerlileşmiş olan İran 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde, saatler içerisinde o bombayı üretme kapasitesine sahip. Bu İran'a nükleer masada bir caydırıcılık kartı veriyor. İsrail'e ise asla kabul edilemez cümlesini çıkarıyor. Amerika da bunu söylüyor. İran ise şunu söylüyor. Haksız hukuksuz ambargo ve yaptırımlarla 46 senedir yaşıyoruz ve bu ambargo ve yaptırımlar kalkmalı. Uluslararası hukuka uymayan, nükleer anlaşmadan çekilen, hukuk tanımayan devlet biz değiliz, ABD ve İsrail diyor. Yani bu bir restleşmeyle bugüne kadar geliyor ama şu an diplomasinin konuşuluyor olması çok önemli. İran'ın nükleer geçmişiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? 1957'den bugüne baktığınız zaman çok uzun bir yol ve bir cümle, temel cümle verilecek olsaydı o da şu olurdu. İran nükleer çalışmaları yerlileşmiş. Yani yukarıdan tesislerin bazıları ki toprağın altında da tesisler var ve bunların dağların altında da olduğu düşünüldüğünde yarım kilometreye kadar derinlik toplamda inebildiği söyleniyor. Yukarıdan o delici bombalarla o nükleer tesislerin tamamına ulaşılamayacak olanları da var. Peki o zaman İran'ın nükleer tesislerini bombalayalım dediğinde Tel Aviv, İran'a cehennemi yaşatırız bizimle anlaşmazsa dediğinde Washington, İran'ın yeniden bunları yapabilecek kapasiteye ve donanıma ve insana sahip olduğunu biliyorken neden İran'ı havadan bombalayarak bu gözdağını versin eğer bir sonuç almayacaksa? 2. Karşısında İran ilk vuran hiçbir zaman biz olmayacağız diyor ama vurulursak çok güçlü bir şekilde vermek için tüm gücümüzü ve caydırıcılığımızı kullanacağız diyor. Peki İran bunu yaparsa o zaman bölge ne hale gelir? Dolayısıyla nükleer çalışmaları yerleşmiş bir İran'la müzakere edip anlaşmak noktası bölge refahı açısından, bölge huzuru açısından daha elzem görünüyor. Amerika da şu anda bunun farkında. Şunu hatırlatmak istiyorum. Netanyahu'nun Beyaz Saray'a Trump seçildikten sonra ikinci defa gidişinde ona dönüp de bir makul taleplerle gelmelisin sözü aslında bagajındaki iki konudan birisi İran'dı, diğeri Suriye'ydi. Yani uç talepleri var Netanyahu'nun. Sert güce hemen meyletme arzusu var, biz bunu çok iyi biliyoruz. Ama ABD şu anda her ne kadar İsrail'le her zaman beraber yürüyor olsa da
bu yükü ya da bu hesabı göze almaya razı değil. Konjonktür de buna müsait değil. Bundan 20 yıl önce gizli gündemleri var, gizli tesisleri var. İşte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müfettişlerine her yeri göstermiyorlar, istedikleri yeri gösteriyorlar diyerek böyle ısıttığı bir gündemdi bu. Sonra Mahmut Ahmadinejad döneminde çok uç söylemleri olmuştu İran'ın önceki Cumhurbaşkanı'nın. İsrail haritadan silinmelidir gibi. Şimdi bunların hepsi birleştiği zaman Amerika ve İsrail'i de tanımayan, diplomatik ilişki kurmayan, devrimini Amerika karşıtı olarak yapmış ve 79 itibariyle İsrail'e de karşıt söylemleri ortaya çıkan ama hep vurguladığım özellikle Orta Doğu'da birbirinden farklı tahayyülleri olan bu karşıt güçler çok ses getiriyorlar. Çünkü bölgesel aktörler olarak baktığınız zaman, güç yansıtmasına baktığınız zaman birbirleriyle karşı karşıya geldiklerini görüyorsunuz. Geçen sene ilk defa sert güçle karşı karşıya geldiler. Ama bunun ötesinde birçok başka aktör ve Netanyahu'nun deyimiyle söylersek İran bir ahtapotun başı, onun kolları Orta Doğu'nun her yerinde. Biz bunlarla Batı medeniyeti için mücadele ediyoruz demişti Netanyahu. Şimdi o açıdan baktığınız zaman bu söylem savaşları, bu güç arttırma ve güç yansıtma bunların hepsi çok haber değeri olan ve gündemde kendine yer bulan manşetler. Bir de şöyle bir gerçeklik var, bunu unutmayalım. Donald Trump 3 ay bitti göreve başlayalı bu hafta. Hala bir şekilde Biden yönetimine dönüyor suçluyor. Fakat bu söz konusu gündemse bu noktada Donald Trump'ın aslında kendine dönüp de iğneyi batırması gerekiyor. Çünkü 2018 yılında nükleer masayı devirip o anlaşmadan çekildiği zaman Atom Enerjisi Ajansı'nın müfettişleri yine İran'a gittiler ve yaptıkları denetimlerde dediler ki İran sözünü tutuyor hala. Ama sonra P5+1, P4+1'e düşünce ve işlevsiz hale gelince İran da güç arttırımına gitti. Uranyum zenginleştirmesini arttırdı. Bölgeye yönelik gücünü arttırdı ve biz geçen sene doğrudan karşılaşmaya kadar gördük ve 2025'e ulaştık. Biraz bugünlere gelip de bu tansiyonun yükselmesi, bu söylemlerin artmasında Trump'ın o kararının çok büyük etkisi var. İran'ın nükleer kullanması Orta Doğu'daki dengeleri nasıl etkiler? İran nükleer silaha sahip olsaydı mı bu soruyu soruyorsunuz? Evet. NPT'den çekilmiş olduğu anlamına geliyor bu. Nükleer silahıyla nükleer bomba elde etmiş bir İran caydırıcılığını aslında masaya koymuş bir İran anlamına geliyor ve o zaman da şu ortaya çıkıyor. Sert güçle bir müdahale edersek İran'a, o zaman İran dönüp o nükleer bombasını kullanabilir ve bu yani dünyanın sonunu getirmek dahi bölgede birçok devlete zarar verebilir. O zaman İran dokunulmaz mı oluyor? Şimdi vurulduğu takdirde vurmayı politik kültürünün, dini kültürünün Hazreti Ali'ye kadar dönen bir anlayışa dayandırıyor Tahran. Ama ilk vuran biz olmayacağız diyor. Fakat şimdi Washington'da, Tel Aviv'de sürekli vurmaktan bahsediyor. Hatta İran bu yüzden Birleşmiş Milletler'e şikayet etti ABD'yi. Doğrudan tehdit alıyorum dedi, beni vuracağını söylüyor dedi. Şimdi bu kadar iş ciddiyken ve söylemsel bazda da bir temeli varken şu anda şu konjonktürde ben İran'ın doğrudan nükleer bombayı yapacağını ve NPT'den çekileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama olur da nükleer tesisleri vurulursa, bunu da tek başına yapmayacaktır İsrail. Çünkü bunu yapmaya teknik olarak gücü yetmiyor İsrail'in. Peki İsrail ve Amerika bunu yapsa, yani bölgenin cehenneme dönmesinin ötesinde, dalga dalga birçok şeye sebebiyet vermesinin ötesinde işin içinden çıkılamaz bir hal alır. Şimdi durduk yere İran bunu yapmayacakken yine de İran'ı vurup da o seviyeyi aştırmak ve dalga dalga bu sonuçlarla bütün bölge halklarını, milyonlarca insanın hayatını ortaya koymak şu anda bana bu senaryo çok olası bir senaryo gibi gelmiyor. Sağduyu, mantık, rasyonelite bunların hepsi de bunu gerektiriyor. Diplomasi konuştuğu için şu anda memnunum ama tabii diplomasinin sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Ya da Tahran'ın söylemini aktarırsak, Tahran şunu söylüyor, diyor ki bu bir test, samimiyet testi. Daha önce Amerika çok kereler bu testte kaldı. Bakalım şimdi ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte de İran'la müzakereleri vardı ve Amerika'nın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin 2025'teki müzakere sürecine etkileri neler oldu? Bu süreci hazırladı. Yani bu yılları hazırladı. İran'ın güç arttırımına zemin kazandırdı. Yani İran'ın eline aslında bir koz verdi Donald Trump. Ama çok ağır ve acı bir kozdu bu. İran ekonomisi üzerinde maksimum baskı politikasını uyguladığı zaman İran halkının omuzları
omuzlarına yüklendi o ağır ambargo ve yaptırımlar. Gerçekten bir de o ara sürecin pandemiye de denk geldiğini düşünelim. Şimdi basit bir fabrika filtresinden tutun, nükleerle ilintili olacak olmayacak en ufak bir şeye kadar. Dışişleri Bakanı'ndan tutun, devrim muhafızlarını zaten terörist ilan etti Amerika, biliyorsunuz. Yani İran'ın 2 resmi ordusundan birini. Tabii karşılıklılık ilkesi esasında o taraftan da aynı şey geliyor. Şimdi o noktada biz 2025'e nasıl geldik? Biz 2024'te doğrudan İsrail-İran karşılaşmasına nasıl geldik? 2018'in büyük payı var. Donald Trump'ın o anlaşmadan çekilmesinin büyük payı var. Devletler realist perspektifte hayatta kalma güdüsüyle, çıkarları çerçevesinde kendi güçlerini arttırım yoluna giderler. Siz sürekli olarak dışarıdan bir tehlike ve tehdit algılarsanız o zaman donanımınızı arttırmak zorunda kalırsınız. Hele hele burada Tahran ve Washington gibi iki aktörü düşünürsek, yani saldırgan ve güçlü büyümeyi şiar edinmiş taraflar bunlar. İsrail daha farklı. İsrail'i tabii ayrıca hep konuşuyoruz ama nihayetinde şimdi 2024'te geniş olarak Orta Doğu'da İran'ın gücünde azalmalar yaşandı. Yemen için bunu hala söyleyemiyoruz. Husiler bugün hala gündemimizde. Husiler hala aslında İran'dan aldıkları silahlar, teknoloji transferi vesaire var ama kendi füzelerinde kendi üretilebilir hale geldiler. Bir Hizbullah kadar değiller henüz belki ama Yemen'de Husiler gerçekliği hala var ki o 16 devlet hala Yemen'i bombalıyor. İsrail'de Husilerden çok rahatsız. Eskiden dilinde hep Hamas, hep Hizbullah vardı. Şimdi de hep Husiler var. Yani hep oradan bir şey çıkıyor İsrail'i rahatsız edecek. Çünkü İsrail istiyor ki bütün çevresi kendisine biat eden yapılarla çevrili olsun. Kimse İsrail'i tehdit etmesin. Hatta Arap devletlerinin tamamı onunla normalleşsin. İsrail'de keyfince artık arzu mevut mu olur, başka güç arttırımı yansıtması mı olur? Orada mutlu yaşayıp gitsin. Ama öyle bir dünya yok. Gazze Savaşı devam ediyor. Dolayısıyla öyle bir hayal, o biraz hayal gibi görünüyor şu konjonktür dahilinde. Şöyle tamamlarsak 2018-2025'in zeminini hazırlamıştır. Donald Trump'ın da imzası var burada.